Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Bugün sizlere SYM'nin Dragon modelini tanıtmak istiyorum. Dragon, DRG BT olarak geçiyor. 160 cc hacminde, daha doğrusu 160'lık olarak geçiyor, 158 cc hacminde. Tam net söylemek gerekirse. 14,5 beygir gücünde ve 14,6 Nm tork sunan, bunu da 6000 devir bölü dakikada nispeten düşük devirde sunan su soğutmalı, sıvı soğutmalı, hızlı, sportif, küçük bir şehir içi scooter. Şimdi bu söylediğim değerlerle 160 cc tabii şey de önemli. Bu değerleri nasıl sağlıyor? 136 kilogramlık bir ağırlıkla sağlıyor. Böylece aslında kilosuna göre güçlü bir scooter. Hem bunu 136 kiloyla sağlıyor hem de iki teker arasındaki açıklık 1 metre 40'ın altında olduğu için 1.38 çevik ve güçlü bir scooter olmasını sağlıyor. 1 metre 38 santim wheelbase'li, 136 kilo ağırlığıyla, 14,5 beygir gücü ve 14,6 Nm torkuyla, bunu da 6000 devir civarında maksimum torkunu vermesiyle gerçekten güçlü, sportif, güzel bir şehir içi scooter'ı SYM'nin. Su soğutmalı. Yine her zamanki gibi tabii ki SYM'nin seramik teknolojisinden temel almış ve hem silindirleri hem silindirin çevresindeki gömleği tümüyle bloğun içinin seramik olması nedeniyle de her zamanki gibi sağlam, ısıya dayanıklı, SYM'ye bugünkü ünvanını veren, bugünkü ününü veren o meşhur sağlamlığıyla çok güzel bir scooter. Zaten SYM dediğimizde biliyorsunuz her zaman öncelikle vurgulamak istediğimiz size uzun süreler sorun yaratmadan performans sağlayacak ve bunu da yaparken iyi bir konforla sağlayacak bir scooter'dan, bir markadan bahsediyoruz. Tayvan'da çok tutulan bir, özellikle üretildiği ülke açısından baktığımız zaman çok tutulan bir scooter. Bunu sağlamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi gördüğünüz gibi buradaki temel tabanının genişliği. Yani çok rahat hem bir şeyler taşımaya hem de bir tünel olmadığı için ayaklarınızı rahat koymaya müsait bir scooter. Bir şeyler taşımak istediğinizde yine her zamanki gibi tabii ki bir kancası var. Burada çarşı pazar alışverişlerini yapabileceğiniz. Ön taraftan başlayacak olursak aslında öncelikle boyutlarından başlamışken kilo ile birlikte ve wheelbase ile birlikte şeyi sunmak lazım. Yine 2 metrenin biraz altında bir boya sahip. Hemen hemen bu segmentteki scooterlar gibi 1.99,5 mm yani 1995 mm 1.99,5 santim uzunluğuyla oldukça pratik, kısa bir scooter. Genişliği önemli. Burada da baktığınız zaman 741 mm yani 74,1 santim, yani oturduğunuzda genişliği oldukça dar, size rahatlıkla araçların arasından geçebilecek bir imkan tanıyan gidon açıklığına sahip. Böylece aslında tüm bu değerleriyle birlikte size şehir içerisinde çok pratik, hızlı, dinamik bir scooter sunuyor. Özellikle gençlerin tercih edeceği, sıkışık trafikte kullananların tercih edeceği güzel bir scooter. Bir başlangıç scooter'ı değil, güçlü bir scooter. Bununla birlikte önde ve arkada artık başlangıç sınıfı 12 inç olduğu için burada 13 inç lastikler görüyorsunuz teker çaplarını. Üzerinde kendi lastiklerle geliyor. Gayet güzel tutunan lastikler. Bu lastikleriyle birlikte 13 inçle birlikte size yeterli çevikliği de sunuyor. Baktığımız zaman burada tabii birkaç teknolojik özellikten daha bahsetmek gerekiyor. Amortisör yapısı dik değil. Gördüğünüz gibi burada yatay, ortada tek bir monoşok amortisöre sahip. Yatay amortisöre. Böylece yoldan gelecek darbeleri, yolun engebeli olmasının getirdiği darbeleri ya da virajlara hızlı girdiğinizde size aşağıdan gelen basınçları sadece tek yönlü değil de tüm kasaya, tüm gövdeye dağıtması nedeniyle de, daha doğrusu tüm şaseye taşıtması nedeniyle bu yükü gerçekten ağırlık dağılımı açısından zaten %50'dir. Dragon'un en önemli özelliği bence bu. Bunu da monoşok bir amortisörle bütünleyince, önde gördüğünüz gibi teleskopik standart amortisörleri, arkada da yatay amortisörüyle sürat için, yani çeviklik için, performans için yeterli düzeyde konforu sunan, yeterli çevikliği sunan bir yapıda. Bununla beraber birçok dizayn ögelerine baktığınız zaman İtalyan tarzı spor bir scooter olduğunu görüyoruz Dragon'un. Dijital ekranı tabii ki olmazsa olmaz artık bugün gördüğünüz zaman. Bununla birlikte hem önde hem arkada, önde 260 mm, arkada da 230 mm diskleriyle ABS sisteminin yer aldığı, ön ve arka ABS'siyle birlikte aynı zamanda traction kontrolünde olduğu, böylece
ıslak havalarda ya da gazı fazla açtığınızda arka taraftaki patinajı önleyen Traction anti patinaj ya da patinaj önleme sisteminin de yer aldığı ABS artı TCS'ye sahip çok güzel bir scooter. Şimdi bütün bunlarla birlikte tabii yine SYM'nin güzel teknolojilerinden bir tanesi bu motor kaldırma askısının olması, kaldırma önleyici. Yani ALEH denilen, işte bu hep söylüyoruz, Anti-Lifting Engine Hagger dediğimiz sistem. Böylece sizin ani gaz açmalarınızda öne doğru hızlı atak yapacaksa ani gaz açmalarınızda bunu önleyen, motoru yere doğru bastıran tam ortada bir motor askı sistemi var. Bu böyle ters çalışan bir sistem. Siz gaza ani basışlar yaptığınızda sizin gitme hızınızı artırmayan, ani gaz açmalarda fırlama etkisi yaratmayan bir teknoloji. Böylece buradaki esnemeyi sağlayarak daha yere yapışmasını ve ön tarafın havalanmasını önleyen bir sistem var bu ALEH'le birlikte. Bu çok güzel bir sistem. Yine SYM'ye özgü patentli bir sistem. Zaten bugün baktığınız zaman bu patentli sistemlerle scooter pazarında yer etmiş birkaç markadan bir tanesi SYM. Türkiye'de neredeyse 25 yıldır satılıyor ama özellikle son 3-4 yıldır tamamen atağa geçmiş durumda. Hem bizde hem yakın coğrafyamızda çok satılan bir marka biliyorsunuz SYM. Dragon da onların güzel sportif örneklerinden bir tanesi. Şimdi bunlarla birlikte tabii ki önde LED aydınlatmaları, arka stoplarda LED'ler ve 2 parçalı LED ile, tek taraflı bir maşa sistemiyle, kısa spor egzoz yapısıyla oldukça şık, sert hatlı, sportif bir scooter. Dik oturuşa sahipsiniz ve dediğim gibi 741 mm genişliğiyle birlikte de tüm aralara, otomobillerin aralarında çok yoğun trafikte gitmeniz gerektiğinde sizi rahatlıkla bu çevikliğiyle birlikte kolay bir şekilde sürmenizi, kullanmanızı sağlayacak bir yapıda, direksiyon yapısı da. Bu arada değinmemiz gereken bir de sıfır dirençli bir üzerinde elektrik asistanıyla çalışan bir marş sistemi var. Böylece çok gürültü de yapmadan hem de çevre dostu bir şekilde destekleyerek elektrikle yani aslında süratini buradan, yani bu tür şeyler yaparken hep elinizi frende mutlaka tutmanız lazım. Zaten devirlenmesinden ne kadar performanslı olduğunu da anlıyorsunuz bu segmentte. Bu arada arka taraftaki çamurluğu, bu tekerin üzerindeki koruma muhafazanın da ta aşağıya kadar gelmesiyle, tümüyle kapalı olmasıyla yukarıya su, çamur vesaire sıçratmasının da önüne geçilmiş. Tek taraftan bağlantılı bir tek başa sistemiyle hem şık görünüyor hem de daha temiz olması için güzel bir detay. Bu arada göreceksiniz detaylarda zaten hidrolik hazneleri, hem önün hem arkanın yer alan hidrolik haznelerinin kalitesi. Tamamen buradaki butonların kalitesi, grip kalitesi, tüm overall'da böyle her şeyle baktığınızdaki kalitesiyle dünyadaki en iyi 3-4 markadan bir tanesindeki kalitenin hepsini sunuyor. Bununla birlikte benzin deposu 7,5 litre alıyor ve ön tarafta. Burada elinizde de kalmıyor. Zaten açtığınız zaman otomatik olarak açılıyor ve burada 7,5 litrelik bir hacmi var. Yaklaşık, tabii bu sizin kullanmanıza ve performans isteğinize bağlı olarak değişir ama 2,1-2,2 litrelerle 100 kilometrede seyahat edeceğiniz, 13 litre teker çapıyla da yukarıdaki sizin gidon hareketlerinizi aşağıya hızla yansıtmayan, nispeten 12 inçe göre, başlangıcın biraz üzerinde performanslı, güzel, su soğutmalı bir scooter. Bu arada sele altını biraz sonra zaten göreceksiniz. Tam bir kask almaya yeterli bir sele altı var. Yaklaşık 24 litrelik bir sele altı var. Ön tarafta da küçük bir gözü var. Su şişenizi 0.33'lük bir şeyi alabilecek, telefonunuzu koyabileceğiniz, yine bir USB girişi olan, ihtiyaçlarınızı tamamen görebilecek, ikinci kişinin de rahat edeceği, yani çok uzun seyahatler değil ama yani şöyle baktığınızda arka taraftaki kişinin de rahat edeceği, önde zaten geniş bir kompartıman ve düz bir alan sunduğu için taban yapısıyla kullanıcıyı zaten rahat ettiren, çok rahat kullanıma müsait, aynaların arka tarafı çok rahatlıkla gösterdiği, manetlerinin kalitesiyle tüm genel olarak baktığımızda güzel, şık, pratik bir scooter. Daha yakından tanımanız için tabii showroom'a gelip, çünkü bacak boyu, kol boyu da önemli, sizin nasıl rahat edeceğinizle de ilişkili. Bizzat yani gelip de burada denerseniz zaten görüyorsunuz
Ben işte yani 1.75-1.80 boyları için rahatlıkla bacak boylarınızda gidonun dizinize değmeyeceği, çok pratik yani dediğim gibi bu aralardan geçerken vesaire rahat edeceğiniz bir skuter ama sizin bacak boyunuz, üst gövde uzunluğunuz hepsi etkili olacaktır seçiminizde. Gelip üzerine oturup bu sportifliği bizzat tanıyıp görmeniz gerekiyor. 136 kilogram ağırlığıyla da dediğim gibi hem orta ayağı var zaten hem yan ayağı var burada. Çok rahatlıkla indirip kaldırabileceğiniz, süspansiyon konfordan biraz daha serte geçen çünkü sportif bir kullanımı var dediğim gibi. Çok güzel bir scooter. Bu sınıfta baktığınız zaman tüm bu özellikleriyle birlikte size yeterli performansı, yeterlinin üzerinde bir performansı sunacak çok güzel bir scooter'dan bahsediyoruz. Gelip yakından görmeniz için sizleri Motobox showroomlarına bekliyoruz.